Herkese selamlar arkadaşlar. Aleykümselam. Halil hoş geldin. Aleykümselam Servet. Hoş geldin. Şimdi bir kontrollerimi yapayım. Başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sesim net geliyor mu? İyidir Halil. Seni sormalı. Siz ne yapıyorsunuz? Servet dün kaçtın ortalıktan? Sıfırlama mı yaptınız? Neredeydin? Evet arkadaşlar son zamanlarda zaten Facebook sorunları falan yaşandı. Ama millet şeyi merak ediyordu. Mesela IGG bu sorunları giderdi mi? Zarar karşılandı mı? Yani nasıl bir durum ortaya çıktı? Şimdi bazı yerlerde gördük. Hani yaygara edenler de oldu. IGG işte sadece şey verdi gibisine. Ne o? 50K mücevher verdi. İşte 24 saatlik hız verdi falan. Arkadaşlar onlar normal. Herkese verilen bir şeydi. Zarar olarak değil. Hani sonuçta bundan herkes zarar gördü. Ya gerçekten herkes zarar gördü. Çünkü diyorum ya lonca lideriyim. Loncada bir ton millet sıfırlandı. Şimdi takipçilerimizden sıfırlananlar oldu. Herkes yardım arayışında. Doğru düzgün cevaplar gelmedi. Millet sıkıştı şöyle böyle falan derken herkes zorluk yaşadığından dolayı herkese yönelik 50K mücevher, işte 24 saatlik hızlar falan verildi. Bunun haricinde kale sahiplerine, sıfırlananlara, zarar görenlere neler verildi? Bunları şimdi bir araya getirdim. Birkaç tanesine bakıp değerlendireceğiz. Nasıl bir çözüm yolu bulundu? Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abi düğündeydim, selam verip çıkayım dedin. İyi yaptın Servet. Halil hoş geldin. Valla diyorum ya arkadaşlar, mesela o sıkıntılı zamanlarda kendi kalelerim vardı. Kendi ana hesabımdan çıkış yapamadım. Mesela kale incelemesi falan yapacağız bazı arkadaşların. Beklemeye aldım. Çünkü dediğim gibi kendi kalemden çıkış yapsam bu sefer giriş yapamayacağım. Ha bir de şöyle bir şey var. Tamam ben çıkış yaparım. Kalkan basıp çıkarım. Ama şimdi o kaleye falan ihtiyacım var. Geri dönmem lazım yani böyle. Ne kadar süreceği belli değildi şeyin, zamanın. Ondan dolayı e, kalkan çekip gidip diğer kalelere bakamayacak durumdaydım. Ama hepimiz tabii ki zarar gördük. Psikolojikmen de olsa gördük yani. Wars Mobile'da nasıl böyle sıkıntı yaşandı diye baktık illaki.
Hangimiz şey yapmadık ki? Evet. Ee, Arkadaşlar bu arada Lonca gruplarınızda falan yayınımızı paylaşabilirsiniz. Yayını beğenmeyi unutmayın. Kalp falan sallamayı unutmayın yayınımıza. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşabilelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sizlere biraz şey göstereceğim. İşte IGG ne gibi şeyler gönderdi. Direktmen kaleye asker koyamıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Hiçbir şekilde görmedim. Bu şekilde yardımda bulunuyorlar. Zarar karşılansın diye. İşte tabii bunun da hesap kitabı var. Acaba yetiyor mu, yetmiyor mu? Nasıl zarar payı diye. O ayrıntılı ama yine bir şekilde bu şekilde tekrar eşyalar gönderilmiş. Mesela bir kişiyi görüyorsunuz. 500K gıda var burada. Neredeyse 12.000 tane göndermişler. 12.000. Burada 100 K altın diyelim. Güzel. Şurada 12.5 12.500 tane göndermişler. Şurada 24 saatlik arkadaşlar. Bu mesela az değil. Hani desen ki 3-5 saatlik bir şey 24 saatlik bunu yolluyorlar. Aynen bir de şu var. Tabi böyle düşünün mesela sıfırlanan kaleye bu şekilde hızlar verildiğini Ee, adam işte etkinliklerde falan daha cazip bir şekilde ilerleyebilir. Çünkü şimdi hem çantası doldu hem de daha iyi götürebilir. Benim yedek kale bota bağlıydı yoksa yanardı o kale demiş. Evet. Evet. İyi yırtmışsın. Evet. Hakan Altıntaş herhalde. Tarafınıza iletilen telafiler kaybettiğiniz asker sayısına karşılık gelecek şekilde sistem tarafından hesaplanarak iletilmektedir. Yani iletilen kaynak ve hızlandırıcılar tam olarak kaybettiğiniz demiş. IGG'nin yazdığı sanırım. Askerlerinizi yeniden eğitmeye yetecek kadardır. İletilen telafilerde bir hata gözükmemektedir. Telafide kullanılan hesaplama formülü aldığınız saldırılarda ölen ve yaralanan birliklerinizin tümünü diye devam etmiş. Adem Bakır sağ olasın, teşekkürler hediyeler için. İsmail demiş ki hünerlerde son max CP fullledim mi ilk bir SLD'lere hüner kalmıyor. Doğru mu yaptım? Konuyla alakası yok sorunun demiş. Dur şimdi sorunu şey yapmayalım. Çünkü sonlar şey yapıyor. Herese 50'şer istiyor. Ondan dolayı başları dolduramıyorsun bu sefer. Ondan kaynaklanıyor. Aleykümselam. Ahmet hoş geldin. Şimdi bakıyorum 20 asker için tüm askerlerin iadesini kabul etmiyorlar. 1300 gün hızlandırıcı yerine 500 gün hızlandırıcı verildi diyor. Yani Hakan sen şey mi diyorsun? Hani tam olarak
karşılayacaklarını söylediler ama askerlerin hepsinin karşılığını vermediler. Ee, 1300 gün hızlandırıcı yerine 5 gün 500 gün, yani tam karşılığı gelmedi mi diyorsun? Nasıl, hediyeleri nasıl alacağım? FC'ye bağlı değil, sadece FC mi? Sadece Facebook'ta sorun yaşayanlar için kalende askerlerin falan yandıysa o şekilde. Şimdi arkadaşlar şunun bir örneğine bakalım. Bak mesela, dediğim gibi neredeyse 1900 küsür, 24 saat, 1900 gün demek. Ay taşı vermişler. Demek ki ay taşı verdiğine göre T5 sıkıntısı yaşanmış. Kalede T5 varmış. İşleme hızlandırıcı vermiş. 286. Tabii kalede ne kadar asker vardı. Hani belki ona da bakmak gerekiyordu. Evet, doğru. Tapınak tarafını karşılamıyor. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bakmak lazım işe. İşte tapınak, revir. Ha, bunlar zaten işin çoğunluğunu kurtarıyor. Belki onu da işin içine katmış olabilirler. Gerçekten e, oyun kolluyor yani senin askerlerini falan. Hepsi gitmediği için belki de onu hesaplamışlardır diye düşünüyorum. Bak, başka bir tanesine geçelim. Burada ne kadar vermişlerdi? 11-12 bin tane kaynak civarı. Şurada 1900 gün diyelim biz buna. Hız vermişler. Ay taşı falan. Şöyle bak, burada da mesela vermişler. Burada ay taşı biraz daha herhalde az. Şurada hızlandırıcı 1918. 10.500 gıda vermişler. Altın vermişler. 9.000 10.000 civarı. Ya şimdi o da normal. Sadece ölenlerin karşılığını verdiler. Bence tapınaktan gelenler elbet olacak. Ya şimdi tapınaktan zaten ücretsiz olarak çıkarıyorsun. Ha, süreye yayılıyor. Orasına tamam. Ama onun haricinde zaten şey yapıyor. Şimdi buna bu şekilde vermişler. Mesela Aytaş'ına bir daha bakayım. 123 1900. Tamam, geçelim. Bak mesela kaynak tarafına gelmiş bunda. Evet. Bu arada arkadaşlar, kanal üyeliği alabilirsiniz. Çok cüzi bir miktar. Böyle bir ekmek parası gibi bir şey. E, kanalın şeylerinden yararlanabilirsiniz. İsminiz falan değişik yazıyor. Ayrı emojiler falan kullanabiliyorsunuz. Gibi gibi birçok detayı var kanalımızın. 500'er şöyle hesaplamışlar. Altın 200 olarak neredeyse 10 bin, e, 11 bin gibisinden bir kaynak vermişler. Hakan demiş ki evet, itiraz ettim gün sayısına ve tapınak ve revir hesaplayıp geri kalanı karşılıyor. Evet. İşte normalde onu karşılamışlardır. Bir de herkes e, şey yaptığı için 50K mücevher ve ayrıyeten 24 saatlik hız verdiler ya, onu işin içine katmışlardır. Büyük olasılıkla mevzu o kadardır. Evet Halil. Halil denk geldi. Ben de tam onu soracaktım. Halil emoji kullanmış. Ya bende şu an tam şey olarak görünmüyor. Bakayım mı?
Halil, nasıl emojiler? Onları ben yükledim çünkü oraya. Kanal üyeleri falan kullanabilsin diye ileriye dönük onlar arttırılabiliyor. Servet, sen de kanal üyesisin. Sen de bir şeylere baksana. Şu yeni eklediğim emojilere. Mesela burada yine 9K mücevherden mücevher demişim ya. E, Kaynak 9.000 10.000 civarı yine kaynaklar gönderilmiş. Niye tek tek gönderemiyor musunuz? Servet, ikişer ikişer bilerek mi ikişer tıkladınız mesela? Mesela burada 24 saati neredeyse 1800 tane göndermişler. 1800 gün olarak. Aytaş'ını burada az göndermişler. Demek ki T5 muhabbeti azdı. İşlem hızlandırıcı 188 tane bu şekilde göndermişler. Nasıl peki, iyi mi? Emojiler nasıl sence? Sizce? Ya bir şeyler yapmaya çalıştım. Oyuna bağlamaya çalıştım o emojileri. Şey yapıyor. Ne o? Hani bir lonca arıyorum yapıyor. Hani dedim şimdi şey yapanlar, bakayım mı? Yok, mesela lonca arıyorum. Hani böyle yayınımıza katılır adam, lonca arar bir şey yapar falan filan. Dedim bizim oyunla alakalı olsun. Evet, üyeler bu şekilde kullanabiliyor. Bak, cüzdan boş. Ne o? Çok pahalı. Savaş başlasın. Koordinat veriyorum falan. İşte savaş anında biri der ki şurada savaş oluyor bakarız falan gibisine. Şeylere bağladım. İşte bakalım. Burada da neredeyse yine 10 biner tane kaynak vermişler. Bir de sanki herkese aynı verir gibi olmuş. Herkese 9 bin 10 bin civarı kaynak vermişler. Evet. Yine bu şekilde arkadaşlar. Genel anlamda gösterdim. Birkaç örneğini verdim. Şimdi hani millet yazmıyor, çizmiyor. Arkadaşlar, gidin, biletinizi gönderin, zararlarınızı karşılayın, alın, bir şeyler yollasınlar. Onlar buna mecburlar. Onlar çalışanlar. Evet. Ne diyor? Telefondan biraz küçük görünüyorum maalesef emojiler demiş. Belki o beyaz kısımları kırpılıp belki büyütülebilir. Şey, paylaşırken mi küçük görünüyor yoksa tıklayıp baktığınızda büyük görünüyor mu? Göndermeden önce. Niye yayın git gel yapıyor arkadaş? Arka planda çok fazla şey açık. Büyük ihtimalle onda.
Görüntülemelerde ara belleğe alma sorunu yaşanacak demiş. Niye öyle bir şey ekliyor? Bu da bize denk geliyor. Evet, şurada takipçilerinizle şimdi şeye geçiş yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir oyuna bağlayayım. Evet, şunu kaldıralım. Ding, hoş geldin. Aleykümselam. Ya şimdi o kadar zor ki şöyle yayın yapması. Ee, Çünkü uğraş istiyor. Gerçekten arka planda o kadar e, uygulama falan açıyorsun ki bir ekrana yansıtması var. Ne bileyim, garip garip işleri var ya. Hiç öyle kolay gibi görünmüyor yani bu işler. Tıklayınca da küçük mü? Neyse, bir bakayım ona, olmadı değişik bir şeyler ya da daha büyük bir şeyler eklemeye çalışırım. Sing, sen de bir bakabilir misin emojilerden? Yeni yaptığım emojiler nasıl? Evet, etkinliklere bakalım arkadaşlar. Şimdi şeyi gösterdik. Zararlarınızı karşılayın diye zaten söylüyorum. Çünkü gerçekten millet zarara uğradı. Ancak revir, işte diğer yerlerden, tapınaktan falan illaki oralara hesaba katmıyorlar. Çünkü tapınağı karşılasa adam sana, hem tapınaktakini bu sefer çıkaracaksın, hem üstüne bir ton hız vermiş olur. Bir de tapınağa da bayağı asker gidiyor ya. O, Onem falan filan herhalde neredeyse Onem civarı asker gidebiliyor yaklaşık. Şimdi arkadaşlar yarının etkinliklerine geçiyorum. Bakalım yarın neler var. Pinball jetonunu, bak bunu bir tane vermesini ben sevmiyorum. Ama bunların böyle etmesini beğeniyorum. Böyle güzel yani, robotların olması. Şimdi şöyle bakalım. Bu talimatlar bitmiş. Şöyle karanlık yuva akını, bayağı uğraş isteyici bir şey bu ya. Böyle Türk loncalarını bilmem de global olunca bayağı uğraştırıyor. Geceye sarkabiliyor. Bizim loncadan biliyorum. Bazen geceye sarkıyor ama yine de online oyuncu bulduğumuz için yapılıyor ama yine bu uğraştırıyor. Servet yolu zaten burası yenilendi. İndirim keyfi. Evet, arena savaşı görünüyor. Büyük ihtimalle herhalde yarın arena savaşı var. Burada böyle olduğuna bakmayın. Yarın arena savaşı var. Herhalde 7'ye yakın var gibi hissediyorum. Öyle hatırlıyorum yani tapınaktan. Lonca düellosu yine geliyor. Yarın öteki gün Lonca düellosunda bence kapışma olmayacak gibi ya. Yavaş yavaş millet salıyor gibi. Eser mücadelesi var. Bir eser mücadelesine bakalım hangi sandık var. Kangren seti. Evet, yarın Kangren setinde son gün. Tüm kaynaklar yarın son gün. Evet, şunlara geçelim. Evet, kuponlar devam ediyor. Yani bu kuponlar normal taraftan tabii ki kat kat iyi şeyler veriyor. Ama şöyle baktığında da pahalı. Geçen gün gördüm, birisi şey almış. Bu Transformers'larda Dolby'yi almış. 10K elmasa mı aldım dedi. 15K elması almış herhalde. Yani aklınızda bulunsun. Sanırım 15K elmas olması lazım.
Yani şimdi soranlar oluyor ne kadara alınıyor, nasıl alınıyor falan diye. Bu şekilde bilginiz olsun. Yani size yazılan çizilenden gördüğüm kadarıyla bir kişi o şekilde almış. Tabii ki uğraşmış. Zor. Burada Süper Yıldız parşömeni gelmiş. Kaç tane? Neredeyse 35-40'a yakın. Ya şimdi görüntüsüne bakınca bir cazip geliyor. Halil öyle diyebilirim. Çünkü kalene tıklayınca düşünsene Transformers görünüyor. Ama şu var. Ee, Bumblebee'yi alanlar yarın öteki gün şunu diyebilir. Bir de bakarsın ki Transformers şeyde e, Megatron ya da Optimus Prime gelir. Tamam mı? Lider görünümü açısından. Adam bu sefer şunu diyebilir. Ya Bumblebee yerine Optimus Prime'ı alsaydım keşke yapabilir. Ama o da gelecek mi gelmeyecek mi tabii ki belli değil. Şimdi 35, 145, 375. Bak bu da bayağı veriyor ha. Ya zaten yaramıyor. Onların şeyi yok ki. Normallerin bile artı bir menzil veriyor, süvari veriyor, piyade veriyor. Bumblebee bir şey vermiyor. Bir de Bumblebee pahalı. Arabaya dönüşmek için ayrı harcıyorsun. Ee, Portre lazım. Avatarı için ayrı portre lazım. Tabii ki millet şey yapar belki. Sadece lider görünüm alır. Ama onu alan bil ki şeyi de arabaya çevrilmeyi de alır bence. Evet, o şekilde düşünürsen o paraya değmez tabii ki. Baksana adam burada 800 parşömen veriyor ya. Parşömen, yıldız parşömeni. Evet, usta aşçı hala burada devam ediyor. Artık hanginiz bunu fullemeye çalışıyorsanız şimdi bu gitmiyor. Yıldız taşı almak en mantıklısı. Bence de o şekilde. Bak Transformers. Şu paketleri alıyorsunuz mu bilmiyorum ama millet şeyden yakınıyor. Şimdi yuvaları almaya başlamışlar. İlk başlarda herhalde alınmıyordu. Şimdi yuvalar alınmaya başlamış herhalde. Cybertron savaş alanında. Ama bu sefer enerjiyle ilgili milletin problemi var. Sizde de öyle mi? Enerjiniz bitip kalıyor musunuz orada? Bu konuda düşünceniz nedir arkadaşlar? Evet, süper bonusta kitapları görüyorum. Artık T5 açmamış oyuncu olmasın. T4'e, T5'e çok hızlı adımlar görüyoruz. Çünkü bir ara T6 bile çıkarttılar arkadaş. Biz çıktık dedik ki ya boşu boşuna milleti e, havaya katmayın. Millet bu sefer diyor ki oyunu bırakacağız. T6 nereden çıktı? Daha T5 açamadık. Böyle diyenler de vardı. Biz çıktık dedik ki durun arkadaş. T6'ya daha var. Milleti şey yapmayın dedik ya. Günlük 2 saat süre enerjide 2 saate bitiyor. 1-2 saat anca kalabiliyoruz. Ama şöyle sınırlı olmasa millet o zaman orada energonu toplar durur. Adamlar bilerek sınırlı yapmış. Bu arada ben büyük kalelerle daha hiç gidemedim oraya. Şey var ya bir tanesine soruyorlar röportajda karısına çiçek almamış mı? Diyor ki vallahi ben hiç almamışım. Bunun gibi şimdi hani küçük kalelerle falan gittik gösterdik yaptık etkinlikten ama büyük kaleyle daha böyle bir şeye bakmadık. Yani bakamadım zamanım yok. Evet. En az 2 saat 2 saat az 4 saat olsa iyi olur demiş Sink. Evet şöyle paketlere bakalım. Bir yandan siz yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazın, çizin, konuşalım. Bir yandan sohbet, bir yandan
burayı göstermeye devam ediyorum. 2 saat süre herkes için adil olmuş, yoksa sıkıntı olurdu. Evet ya, bence de öyle olmuş. Hani böyle yavaş yavaş gitsin diye yapmışlar zaten. Öteki türlü olsa adam her şeyden toplar durur. Sabah akşam yuvaya vur. Sabah akşam toplama yap. Şöyle bakalım. Malzeme furyası, özel indirim. Şurada kırmızı başlıklı kız var mesela. Gelmiş. Evet, eğitim hızı falan veriyor. Ha, bu oyuna yeni başlayanlar için aslında çok cazip. İşte parası olan bunu fulllediği zaman çok yararına oluyor. Çünkü 20 eğitim hızı, araştırma hızı, inşaat hızı, ha, bildiğin her şeyden işin içine koyuyor. Nasıl darbe hisarına vurmadın ya? O nasıl işti Servet? Ya geç saatleri bekle. Tamam mı? Geç saatleri bekle. Boşluğunu bulunca e, al git. Ya da aldıktan sonra şey yap, atıyorum bir asker at, nedir ki sana basınlar. Ya zaten askerin ölmüyor ki. Beni de şaşırtıyor. At. Adam liderini alırsa da geri gelir zaten. Ha, riske girmeyin, benim bir şeyime zarara uğramayayım dersen aldıktan sonra hemen bir asker at gitsin. Karanlık mührite bakalım. Bak, bu da aynı şekilde eğitim hızı, araştırma hızı. Oyunun başında tabii iyi ama bunlar savaşta kullanılmaz, ikisi de. Ha, bazı yerlerde şey, kolezyumda mesela cadı bebek bazen adamı deli ediyor ya. Evet, bakıyorum. Bu kaptanlar oluyor sürekli demiş. Servet Singh ne demiş? Evet ya, ben de sadece 3 kez alabildim. Servet ne demiş? Asker ölüyor. Okey de fırsat gelmiyor kaptana. Yok, asker ölmüyor. Yazacaksın, yazamamışsın. Evet bak, Halil demiş ki zarar olmuyor. Aranızdan çıkınca askerler iyileşiyor demiş. Yani 14B adam mı geldi? Bugün tam aldım dedim. 14B adam geldi demiş. O şeydir ya, 1.4B olmasın o. Evet, dediğim gibi kolezyumda bazen adamı delirtiyor bu ya. Cadı bebek. Ben mesela cadı bebeği en son fullledim. Hani şey yararları yaptıktan sonra, sonrasında bir baktım kolezyumda adamlar cadı bebekle bizi uğraştı. Sonradan onu da yaptık geçtik. Karanlık mürit baktık. Tonlarca jeton. Göz getir. Yükselen şampiyon. O 14B. Yapacak bir şey yok. Kaçak. Muhteşem yıldız taşı. Savaş mahareti. Kanatlandıran paket. Karanlık üstad. Ya bu geçenlerde bir kayboldu. Artık her gün bir tanesini vermeye başladılar. Ki çok iyi oldu. Yani çok iyi oldu. Bence çok da güzel oldu. Çünkü yapmaya çalışan insanlar illaki çıkıyor. Servet ne demiş? 21B kale bile gördüm ben bu oyunda. Evet, var illaki. Gördük ya. Kadim kitap paketi var. 1000 tane kadim kitap veriyor. Ordu yıldızı. Odun ve çelik. Odun ve çelik vermişler mesela. Voodoo büyüsü vermişler. Evet. Aynen. Çok pahalı. Ya millet işte
Millete sınırlı veriyorlar ki, bak bir de mantıklı oradan şey yapın. Millete sınırlı süre veriyorlar ki millet paketle alsın onları. Bak iş oraya geldi. Hani ben başta diyordum ya paketle millet ne olacak ya, etkinlikle alakalı bir paket yok diye. Bak nasıl çıktı ortaya. Ee, Süre sınırlı, paketle millet Energon ya da şeyi alıyor. Energon cevherini falan. Şimdi burada bakalım bir hangisi yaklaşıyor. Ha, bu yaklaşıyor. Krallık sandığı yaklaşıyor. Bu yaklaşıyor. Bunu açmaya başlayacağız. Burada labirentte bakayım ne var. Evet, labirent yenileniyor. Kaynağa dönmüş. Ekipman parçaları gitmiş. Bende mesela ekipman parçaları iyi işe yaramıyor. Ben kolezyuma girdiğimde bunlar varken giriyorum. O kadar söyleyebilirim. Çünkü parça attığı zaman benim hiçbir işime yaramıyor. Evet, piyade süvari bu da devam ediyor. Evet, şöyle Transformers'a da bakalım. Şimdi şunu topladığımız kadarıyla bak, tamam biraz oynayayım diyecektim de nereye gitti ya? Ne zaman oynadım ben bunları? Ha tamam, açtık. Bak şuradan atalım birkaç tane. 20 tane. Dörtlü gelmiş. 5-5 atalım o zaman. Ulan bu nasıl bir şanstı ya? Servet, senin şansın bize geldi düştü Servet. Bu nasıl bir şanstı? Hiçbir yere dokunmadı ya. Aleykümselam Buğra. Hoş geldin. Hasan Hilal. Aleykümselam. Hoş geldin. Sağ olasın. Tam şansınızla geldiniz. Direkt 5 attık. Hiçbir yere dokunmadan 5 aşağı düştü ya. Bu değil de daha tahminde bulunmadım. Kaçıracağım herhalde ya. Ejderha, ejderha güç gösterisinde. Aynen senin şansın. Ya şimdi mesela lider görünümde bence en iyi görünüm herhalde bu ya. Ben mesela şeyi almadığıma pişman oldum sonradan. Neydi onların ismi ya? O robotlar vardı ya. Bayağı oldu çünkü onların şeyi. Hangi loncayı oynayalım? Bak 2MG ile Dava oynamayın da onların karşılaşmasına. Ya bir de millet şey oynamış arkadaş. 2MG'ye oynamış. Gördünüz mü onu? 2MG'ye oynamışlar. Bence hala Yaldızlı Şeytan daha güzel mi? O hangisiydi ya? Pasifik robotları mı? Ha, Pasifikler. Aynen Pasifik herhalde. Var ya onun lider görünümü. Pasifik Rim. Aynen Pasifik Rim robotları. Onlarda vardı ya bir lider görünümü. Bence en iyisi oydu. Şu yeni lider görünüm, önceki lider görünümlerinden de en iyisi bence oydu. Şimdi herhalde bu oldu.
Şimdi şuradan hadi bir yine atalım. Şey demiş ya, bu jeton çok kötü. 3 yerde 4 vardı. 10 attım 20 geldi. Bu kadar sağlam atma ya. Baş yargıç da çok güzel demiş. Bak bu sefer iyi attı ha. Ulan keşke bu attıktan sonra da şey diyorum artık. Ulan keşke onlu atsaydım. 10 çarpanlı. Ha, boşa düştü. En iyisi beşli oynamak lazım bence. Bana göre Godzilla görünümü daha iyi. Ama Godzilla'da görünüm yok ki ya. Şey değil mi? Ejderhasında var. Onun da mı ismi Godzilla'ydı? Oo, millet Godzilla diyor. Allah Allah, bundan daha mı iyi onun görünümü? Şu 89 yaptık. Şu birinciyi aldık daha. Millet şu an şu 7 günlüğü kullanmaya başlamış. Ulan herkes benim gözüme şey geliyor ya, böyle sanki full kaptan gibi geliyor onu alanlar. Şimdi yeni ya. Şu an bir tane alabiliyoruz. Energon'u Energon. Bunlar ne ayak ya? Şu mesela bunlar boş ya. Adama niye sen gidip de neydi bunun ismi? Çekirdek harcatıyorsun. Allah Allah. Daha mı iyi? Yıldız taşı. Buçuk K ne yaptın? Şey şu çekirdeği mi 2,5K yaptın Buğra? 2,5K yaptıysan iyi yapmışsın ha. Bakayım bir 2,5K'ya ne veriyor? 10 tane alırsın. 10 tane alırsın. Tamam, pinball zaten. Pinball'ı diyoruz. Şu pinball'daki çekirdeği söylemiyor musun? 2,5K yaptım diye. Bak çekirdeği yapmışsın. Yine iyi yapmışsın ya. Evet, şimdi canlı yayında tahminleri yapsak iyi olur da bunun için ayrı bayağı uğraşmak lazım ya. Şimdi tek tek onların oyuncularına bakarsak biraz bizim işimizi şey yapabilir. Ama kesin maç bulabiliriz herhalde. Öyle düşünüyorum. Şey büyük olasılıkla sabah tahminler bitecek zaten onun. Benim enerjiye bakın. 33, neredeyse 34K olmuş ya. Bugün ben gördüm mesela 3 günde yok 6K olur. Yok bilmem ne şu kadar olur. Bunda 40K 40K'ya gidiyoruz. Bu nasıl enerji ya? Ha, dur ben bir gireyim de bakayım bana kaç saat veriyor. Kaç saat diyecek bir bakalım. Siz de görmüş olun.
Aa bak. Kaos var. Loncalar karışık olabilir. Aynı. O iş biraz yaş gibi. Bak kaleyi buraya koydum. Bak bana ne diyor? 9 saat mi dedi? 9 saat 20 dakika verdi. İyi 5K enerjisi olan varmış. Yani arkadaşlar herhalde oynamayınca birikiyor. Bak 33-34K'ya gidiyor. Şimdi bir de sonradan mesela aklıma şey geldi. Bu kalenin kudreti düşük. Buna göre bu yuvalar herhalde bu seviyelerde. Yoksa daha kuvvetli olsaydı herhalde daha yüksekten gösterecekti bunları. Ama enerjisi çok iyi durumda. İnşallah biri bizi burada solo yapmaz. Başardım darbe hisarını kendime kapatmayı demiş. Bitirebildin mi bari hisar şeyini, görevlerini? Evet. Bak herkesin seviyesi ayrı. Bak Buğra demiş 31 seviyeden başlıyor. Servet demiş 41'den 50'ye kadar gidiyor. Bak Halil de demiş ki 41'den 50'ye gidiyor. Yani herkesin seviyesine göre alan atanmış. Demek ki görünmüyor. Nasıl arena savaşına giriyorsun da aynı saatlerde birçok yerin savaşları oluyor. Bunu da demek ki ona göre ayarlamışlar. Millet seviyesine göre giriyor. Savaşını ona göre yapıyor. Araştırmasını yaparak yuvaları sırayla yapmaya başladım. Evet. Biz bıraktık yani geçen ilk yaptıktan sonra daha sonra bu şekilde kaldı yani bizimki. Daha geliştirmedik burada. Ana kareyle biraz ona çabalamam lazım ki dediğim gibi hiç gitmedim. Acaba onda yuvalar falan ne kadar? Ona bir bakmam lazım. Vakit bulduğum zaman. Ee, ama millet şimdiden başlamış. Full kaptanlar falan buraları uçurmuşlar arkadaşlar. Allah'tan buranın saldırı güçleri normal yerde değil. Yoksa buradaki bahsedilen yüzdelik oranları normal oyunda olsa var ya ben bile oyunu bırakmıştım. Beni bile yakarlar yani. Yuvalar bayağı zorluyor beni demiş. Halil ilk gün yuva bile alamadım. Araştırmayı yapınca almaya başladım demiş. Servet. Ya diyorum ya işte ona göre yapmış adamlar. Oranları iyi yükseliyor çünkü. Bak bu saldırı oranları iyi yükseliyor. Birinci seviyede direkt 10, 20, 50, 80, 120 kaç yapmıştık biz bunu? 6'da kaç? Bak %160 yapıyor ya. Abi altın biletin gücünü çok abartmışlar. Sen miydin o şey diyen ya? İçerideki adam kudreti, adamın gücü düşüktü, vurdum adamdan alamadım. Altın bilet almış adam çok güçlüydü diye. Sonra seni mi dövmüşlerdi? Bakayım bir neredeydi ya o altın bilet? Bunun bileti neredeydi ya? Normal mağazada mıydı onunki? Yo yayın duruyor. Arenadan ayrıl şunlar da yanıyor. Ha dur. Ha şunu diyorsun. Ha bunu diyorsun. Tabi burada güçlendirme veriyor. Baksana saldırı gücünü.
Bu çok fazla ya. Saldırı gücüne bak. Savunma gücü, sağlık güçlendirici, energon araştırmacısı. Bunlar saldırı gücünü arttırıyor. Bunun günü yazmıyor. Ha, 7 gün. 7 gün süresi varmış. Bir de şunlardan veriyor. Ha, şu 600. 8K demiş. 20K demiş. Şöyle baktığın zaman sanki pek bir şey istemiyor gibi ama bayağı gücü arttırıyor yani böyle baktığın zaman. Düşünsene, saldırı gücünü %160 arttırdık 6. levelde. Adamın arttırdığı şeye bak ya, saldırı gücüne. Ben de dün bir adamla kapışıyordum. Ekipmanları benden düşük olmasına rağmen sürekli bana fark atıyordu demiş. Adam bu paketi almış o zaman. Ya şey, full, bir bakıyorsun ki full kaptan normal kaptanla kapışıyor. Adam deliriyor, ekipmanlarım yetmiyor diye. Halbuki full. Adam bu paketi almış. Şeyde, şu görünümle Bumblebee'yi karşılaştırın. Sizce Optimus mu yoksa Bumblebee mi? Evet, dün 250'm adama saldırdım. Lider kaldı her seferinde. Bu ne lan, e, bizim millet ne bu? Parçalamışlar hep ya. Ya diyecekler ki size oyunu kim öğretiyor? Lan böyle şeyler yapmayın. Biri karanlık yuvayı alamaz. Biri karanlık yuvayı alamaz. Biri şeyde kendisinden düşüklere yenilir. Birinin şansı kötüdür, bize de yansır. Optimus Prime. Evet, Prime daha iyi. Bu alana girdik diye de şey görünmüyor. Diğer alanları görünmüyor. Abi %1000 SL'de farkı az mı? %1000. Ya tabii ki değil. Ondan yeniliyorsunuz da. Ha, çok saçma olmuş. Zaten millete alın diyorlar yani. Şimdi mesela Halil'in gözüne geldi şimdi bu paket. Adam gidip paket alacak herhalde ya. Şimdi açığı öğrendiniz niye alamadığını. Adam gidip herhalde diyecek ki şey, ondan dolayı yeniliyorum, ben de alayım. İşte her yerinden düşünmüşler ya. Millet nereden paket alsın diye her yerinden düşünmüşler. Etkinlikte çünkü bir orada paket var. Bir burada paket gördüm ben. Bir de diğer tarafta direkt Energon falan satışı var mağazada. Bir onları gördüm sanki. Başka yok ama millet de alıyor. Adama soracaktım, istatistiklerin kaç diye utancımdan soramadım yeminle demiş. Aynen. Bizi burada yakmadan çıkalım. Niye bu bekleme süresi vermiş ya?
Böyle içeri girelim. Yok yok, bir şey olmaz ya. Askerin ölmüyor zaten diyoruz ya. Askerin ölmüyor zaten. Normal savaşına bak sen. Sen ne yapacaksın? Bir de atıyorum, kaleni de herhalde yakmazlar. Ben orada şimdi birbirlerine vuranları da görmedim. Gir her gün bir iki saat takıl çık. Zaten fazlası zarar. Şeyi görmüyorsunuz mu? Kaosu. Ulan kaosa bir giriyorsun. Bazıları var, kaleye atmışlar oraya. Millet yakıyor yakıyor geçiyor. Anlamadım. O kadar hedef normalde bulunmaz dersin ya, adam kaosa gitmiş ama online takılıyordur dersin. Ama o kadar çok hedef çıkıyor ki millet kaleyi oraya bırakmış. Şimdi burada bence kimsenin böyle kaleyi falan ortalıkta bırakacağını ben düşünmüyorum. Ben kaosa girmiyorum bile demiş. Niye? Bir bazı şeyleri yap ya. Çünkü bazı yerlerde bazı parçalar pahalı ama kaosta daha ucuza geliyor gibi. Bu kale diğer krallıklar Karadaki gazetelerine. Ben 10 dakika duruyorum kaosta demişsin. Niye 10 dakika duruyorsun? Ben girdim içeriye, hiçbir şey toplayamıyorum. Boss bu arada hoş geldin. Toplayamıyorum. Kaynağı gönderiyorum. Adamlar kaynak toplarken asker gönderiyor. Adamlar hep 130B B adamlar. Ben ise 600M çıktım, hiç oynamadım. Ya o işte çıkmayacaksın ya. Ya orada yapamıyorsan başka yerden yapmaya çalış ya da geç saatler girmeye çalış. Milletin tam zamanına denk gelme. Şimdi bak, süre var. Orada görevi yapman için süre var zaten. Bak süresi neredeydi o ya? Yanlış yere bakmayalım da. Görevlerin süresi var. Şu an sizde daha fazla da ona dikkat edin. Çünkü bunlar yenilenecek. Başka görevler de gelebilir, aynılar da gelebilir ama bunlar yenilenecek. Onun için hani ne kadar kısa sürede tamamlarsanız o kadar iyi. Sakin zamanları bulmaya çalışın. Ensink demiş ki bizim loncadan biriyle birbirimize saldırıyoruz. Şey, birbirinize saldırdığınız zaman bizi söyleyin, yayında sizi izleyelim. Hanginiz kazanıyor bakalım. Tahminde bulunuruz hiç olmasa, belki tahmin sikkesi veririz. 15K puan oluyor demiş. Kaosa girilmez mi ya, ne kadar ödül var demiş. Halil de kaosta sorunum yok Allah'a şükür demiş. Ya tabii şimdi kaosta bazı şeyler var arkadaşlar, gerçekten güzel puan veriyor. Siz şimdi buralarla falan karşılaştırmayın orayı. Asya loncalarında oynamak çok güzel. Müttefik çok. Her telden kaptan geliyor yardıma. Evet, bağlantıları kuran loncalar çok iyi ilerliyor. Onu diyebilirim. Ee, güzel. Bak bizde de şey yok. Şundan yok. Şundan bayağı birikmiş. Çünkü buradaki ödüllerden çok geldi. 4K 4K şunu tamamlarken çok geldi. Şunlar uğraştırıcı. Hani ikisi uğraştırıcı. Şu bak güzel gelmiş. Evet, o sıkıntı da var. Loncaları almıyorlar. Hisar puanı alalım diye. Sink de şey demiş. Birbirimizi yakamıyoruz. Bazen bizim kaptan gelince
birilerine sataşıyoruz. Evet. Mecbur kaptanı beklemek zorundayız. Herkesce. İşte burada süre azalıyor. Büyük olasılıkla yarın evet hadi yarın bekleyin bakalım burada protokol görevleri nasıl olacak. Yarın göstereceğim artık. Yarın gelip bakmayı unutmayın. Burada protokol görevleri yenilenecek. Yabancılar yabancı loncaları anlıyorum ama Türk loncası bile almıyor demiş. Evet. Acı gerçekler Servet. Türk loncaları bile almıyor. Ben bir ara mesela düşündüm dedim ya işte kaosu herkesin yapması için ya da böyle takipçilerimiz katılır işte kendi üyelerimiz falan filan katılır oyuncularımız katılır böyle bir lonca oluşturmayı işte sağlam kaptanlar falan çağırırım Türk oyuncular falan gelir diye. Millet de o şekilde atıyorum mesela sağlam şu şekilde diyeyim ben size. Düşünün mesela sıfır loncada 80 tane falan böyle asker atacak türde oyuncu olsa 20 tane de böyle yeni başlamış daha görev yapamayacak türde işte katılsa da asker gönderemeyecek türde elemanlar olsa böyle görev yaptıra yaptıra gidilse gibisinde. Ama yok ya millete baktığında uğraşılmıyor. Kaptanlarla tek tek uğraş şöyle olsun böyle olsun. Bazen bir bakıyorsun ki adam millet ego sahibi olabiliyor. Ya da kendi loncasını sadece düşünebiliyor. Başka oyuncuları dediğiniz gibi düşünmüyor. Bak diyorsun ki kendi loncasını almıyor. O adam dediğimiz loncaya geldi. Görev yaptırmak için şöyle oldu böyle oldu. Bir ton iş. Post sizin lonca sağlamdı. Ne oldu? Ejder Arena savaşlarında ilerliyorsunuz mu hala? Yoksa elendiniz mi? Evet orası yenilenecek. Onu söyledik. Ben de Çin loncasındaydım. Adamlar deli gibi para harcıyor. Çok güçlendiler. Beni alt loncalarına gönderdiler. Reis ya. Ya bunu demeseydin boss ya. Bak bunu demeyecektin ya. Geçen öyle bir yorum yaptın ki bize. Şeyde neydi o? Bir videonun altına yorum yaptım. Bizimkiler şöyle savaşıyorlar, böyle ettiler, şöyle ettiler. Ha işte iş sana patlamış. Adam seni alt loncasına göndermiş ya. Bir şansı kaçırdın. O loncada oynasaydın kesin çok iyi gelişirdin sen. Ya adamlara bak ya. Adamı alt loncaya göndermişler ya. Irkçılar ya. Kötü olmuş vallahi. Ya öyle şeylerle tabii karşılaşıyoruz. Türk loncalarında falan da oluyor o şekilde.
Atıyorum birleşme oluyor, bir şey oluyor, millet güçleniyor, kudretsiz olanları aşağı çekiyorlar falan filan. İlla ki bir zaman sonra tabii para yatırmıyorsan, adamların gözüne gelmiyorsan belli bir zaman sonra seni aşağı çekebiliyorlar. O da o şekilde sorun yaratabiliyor. Evet. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Ben yavaştan kaçar. Gösterdim. Şunu unutmayın. Ee, ejderha güç gösterisine tahminde bulunun. Ama garantilere oynayın. Çünkü bak yarın bundan bir sonraki tahminler falan daha çok zorlaşacak. Hiç olmazsa biraz orada şeyi toplayın. Tahmin sikkesi toplayın. Ee, çünkü orada yine güzel ödüller falan filan alabilirsiniz. Bir öncekinde hiç yoktan mesela canavar sandığı falan toplandı. Yıldız taşı olarak gibisine. Ali şey demiş. Soracak sorular yayından sonra geliyor aklıma. Neyse bir şey yaparız. Biriktirirsin bir sonrakinde sorarsın. Evet. Şimdi kısa özet geçiyorum. Arkadaşlar ejderha güç gösterisi tahminlerinizi bulunun. Yarın şey güncellenecek. Neresiydi? Görevli ama aynı zamanda mı oldu ya? Burada acaba ha burada olsun. Burada güncelletse yine sizde sonradan görünse bile hiç olmasa görevleri göreceksiniz. Burada dediğim gibi protokol görevlerini yarın göstereceğim yenilerini. Acaba aynısı mı gelecek, yenileri mi gelecek? Onu da göstermiş olacağım. Bilginiz olsun. Bu şekilde sürekli her gün kanalımıza bakmaya devam edin. O şekilde gidelim. Nasıl arkadaşlar? Canlı yayın yapmamızdan memnun musunuz? Daha sık yapayım mı? Daha sık böyle sohbet muhabbete girelim mi? Biraz o konuda düşüncelerinizi alayım. Nasıl yapalım? Ali demiş ki 5000 tane şampiyon sandığı var. Ayrıca 100 tane kızıl yele sandığı var. Açmaya cesaret edemiyorum demiş. Niye? Niye açmaya cesaret edemiyorsun Halil? Biz açalım. Canlı yayında açalım. Canlı yayında senin şampiyon sandıklarını açalım. Evet, Real demiş ki abi hedef varsa yayında vurun. Birilerine içtima açın keyifli olur demiş. Bak evet mantıklı. Ee, ki bir tık ilerisine gitmeyi düşünüyorum bu konu hakkında ama böyle toplum olarak e, bir arada güzel şeyler çıkarırız diye düşünüyorum. Bir tık ilerisine gitmeyi düşünüyorum yani. Dediğin mantıklı. Her gün hedefler, her gün bir şeyler falan filan aslında bulunup e, aynı şekilde yayında yapılabilir. Ama şimdi yayının da konusu oluyor mesela. Diyelim ki Facebook'la alakalı girdik biz. Facebook'taki şeyi gösterdik. Sorundan kaynaklanan ihtiyaçlar gideriliyor falan diye. Ondan sonra buraya aktardık mesela. Şimdi biz kapak fotoğrafı falan da yapıyoruz. Bununla alakalı konu değil, Facebook'la alakalı konudan başlayıp da bu sefer geliyor. Adam bir bakıyor ki farklı konudayız. İşte Facebook'la alakalı o muhabbet üzerine gireniniz de varsa arkadaşlar yayının başına alırsanız o şekilde zaten gösteririz. Gösteriyor.
Servet demiş ki bence haftada 2 kez gayet iyi olur. Ale demiş ki çok iyi yayınlar. Evet, eğlenceli geçiyor ama ara sıra donmasa demiş. İçinden doğru dürüst bir şey çıkmıyor ki demiş Halil. Ya illaki çıkar. Halil yapacak bir şey yok. Çıkmazsa daha fazla paket yükleneceksin yani en kötüsü o. Ya işte diyorum ya arkadaşlar yayın arkasında yayın yaparken bir ton program falan açık oluyor. Tamam mı? Onlar işte şöyle oldu böyle oldu bit hızını ayarla şunu ayarla işin içinden çıkamıyorum. Bir de havalar falan filan sıcak. Ne bileyim bilgisayarda artık ısınma mı oluyor bir şey mi oluyor? Yani anlayamadığın şeyler çok dönüyor yani. Ama yani şey aklımda böyle işte savaşlar olsun şöyle olsun böyle olsun bazı şeyleri e, yansıtmayı falan düşünüyorum tabii ki. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bak, Real çok iyi yere değindin. Türk loncalarında birleşme aile işleri olsa yayında vursak yabancıları farklı 2-3 içtima aynı anda baya keyifli olur ama işte Türk loncaları birleşmiyor abi demiş. Ya şimdi Real bak sana da böyle ahım şahım o işleri tamam yine anlatırım falan filan da ya arkadaş bak burada bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Ya Türkleri bilgilendiren bir alan yok. Birileri yok. Bak ben tecrübe edindikten sonra neredeyse oyunu bırakacaktım. Dedim ki millete yardımcı olarak gireyim. Ben burada asker sayımı gösteriyorum. Bir şey oluyor. Ekipmanıma bakıyor. Adam bir bakıyorum. Adam bana neredeyse res çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Adam gidiyor neyi nereden alıyor? Şimdi diyorsun yani Türk loncalarında birleşme aile işleri olsa ya adam demiyor ya bu adam yapıyor yemek ediyor şöyle ediyor böyle ediyor adama ya niye yanlış yapıyorum ki ben ne kendisi için şunu düşünmüyor demiyor ya ben ne için uğraştım ki millete ne katkım oldu ki bu adama laf edebiliyorum ya da bir şeyler söyleyebiliyorum diye düşünmeyen insanlar çıkıyor. Bazen mesela burada bana şey diyenler de oluyor. İşte saldırı değerin ne? Abi işte ekipman niye göstermiyor? Şöyle niye olmuyor falan filan. Normalde bir şey saklamıyorum ama ya arkadaş işlerinden insanların böyle şeyler çıkabiliyor. Artık milletle bir derdimiz sıkıntımız yok ama iyi niyetli olmayan insan çok çıkıyor ya. İşte Türk loncalarında birleşme, aile işleri falan filan illaki oluyor. Biz zamanında yaptık ettik ama bozuyorlar ya. Sistemi bozuyorlar. Bir yere gidiyorum mesela. Kaptan hangisinde güçlüyse ya da güçsüz olmasa bile adam kafayı kaldırıyor diyor ki üstü hisarları ben toplayacağım. Arkadaş mantığı sen nereden kurdun? Örnek kaptanı bizim kaptandan güçsüz olsa dahi bunu diyebiliyor. Al işin içinden çık şimdi. Şimdi Sink mesela soru sormuş. Spark olayı ne demiş? Ya arkadaş ben mesela Spark olayında falan filan örnek mesela şey de var. Ne o? Üretici işte video ayarla şey video at bilmem ne at var ya üretici şeyi. E, Creator. Oyun güya destekliyor falan filan. Arkadaş vermiyor ki. Doğru düzgün ödül vermiyor. Ben ona katılmıyorum. Bilginiz olsun yani. Hani Spark'ı soruyorsun. Spark bir ileriki düzey. O da şey anlamına. Mesela diyelim ki ben yayıncıyım. Ben yayıncıyım. Bilmiyorum ileriki zamanlarda belki yaparım yapmam da şöyle mesela diyelim ki Spark olayında benim bir kodum oluyor. Kodumu bir yere mesela diyelim ki sabit diyorum yapıştırıyorum. Oyuna yeni başlayan insan benim kodumla başlıyorsa diyor öyle söylüyorlar. Artık nasıl hesaplıyorlar ediyorlar. O kodla başlıyorsa ve oyuna yatırım yapıyorsa yüzde harcadığı paraya göre %8'lik güya komisyonu işte şeye veriyor. İşte o kod sahibine veriyor. Ha, garip bir mevzu. Ha, garip bir mevzu.
Ya bu da ne niyetle yapılıyor? Hani millet yeni oyuncu oyuna çeksin. Yani Rose Mobile yeni sıfırdan oyuncular çeksin gibisinden yapılan bir şey. O şekilde gidiyor. Ya tabii bak demiş ki Real Türklerde ego var. Güçlerinden ayrılıyor. Üstten görüyor. Veya bu konuda Ruslar çok iyi. Yıllardır aileler Wolf Family yıllardır dağılmadı. Ya adamlar oynuyor. Adamlar oynuyor. Bak ben mesela zamanında biraz elime etemi çekmemin nedeni e, ya tek sen uğraşıyorsun. E, Anlatabiliyor muyum? Tek sen uğraşıyorsun. Millet bakıyorsun ki uğraşmıyor, çabalamıyor, etmiyor falan filan. Ya bir belli bir yerden sonra yoruluyor ne diyorsun bilmem ne. Lonca'ya kaptan geliyor. Dediğin gibi bir zaman sonra bir bakıyorsun ki adam üstten bakıyor. Şöyle oluyor. Bir işte mahsut olmuyor. Bir ton iş çıkarıyor. Yani Türkler dağılıyor. Ben gördükçe mesela dağılmayın etmeyin falan filan diye şöyle loncası dağılan falan Türktür çok. Çoğuna engel olmaya çalışıyorum işte dağıtmasın emeği var şöyle falan filan ama millete düşündüğüm zaman da diyorum ki ulan uğraşmıyorlarsa lonca liderine kalıyorsa bu işler şöyle oluyorsa böyle oluyorsa çünkü Türk kaptanlar sahip çıkmıyor ki demiyorlar ya işte şöyle bir lonca ayakta kalmaya çalışıyor ben onlara yardımcı olayım diyen çok az ya. Adam geliyor mesela savaşmak için geliyor ona. Geliyor sonra iki savaşıyor. Milletin askerini öldürüyor. Diğerleri de çoğu şöyle bakıyor işe. Ya işte asker atalım da loncada kalsın diye çabalıyorlar. Atıyor 10 tanesine asker atıyor. 8'inde kaptan patlıyor. Sonrasında oyuncular şey demeye başlıyor. Ya işte tamam full kaptan falan filan da işte ne yaptığı belli değil. Şöyle böyle görmezden geliyor işte masına katılmıyor bir şeyler dönüyor. Sonra kaptana bir bakıyorsun diyor ki ya burada içtimai doldurmuyor. Ya arkadaş sen e, akıl ermeyen patlamalar yapıyorsun. Gücün yetmeyen kaptanlara hisarda üste saldırıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Sonra da oyun loncadaki adamlara sorun buluyorsun. Her türlü sıkıntı oyunda var arkadaşlar. Hani böyle sadece Türklerde ego diye başlık atarak sohbete girsem bile var ya böyle saatlerce zaten sohbet eder dururuz. Asker kaybetmekten korkuyorlar zaten. Abi bir defa patladın mı asker atmazlar bizdekiler. Evet işte onun için dikkat etmen lazım. Dikkat etmen lazım. Kaptan olan adam şunu diyecek. Bak millete şey yapıyorlar düşünce olarak. Bir bakıyor yabancı loncalarda şu var. Atıyorum mesela adam geliyor şeye saldırıyor. Bir hedefe saldırıyor. Patlasa dahi arkasından biri saldırıyor. Patlasa dahi arkasından biri saldırıyor. Yabancı loncalarda kaptan çok. Mesela Türk kaptanların bazıları da şuna odaklanmışlar. Ben görüyorum. Ben vururum. Peşimden illaki bizden de biri vursun ya. Ya arkadaş bizlerde işler çok öyle dönmüyor. Ya bazıları birbirlerine gaza getiriyorlar falan filan ama Türk loncalarında kaptan çok yok. Bak Big Murphy'yi biz gösterdik. Savaşlarını gösterdik. Sıfırlama da yaptılar. Paladin aldılar mesela Big Murphy'nin loncası geçenlerde. Ne gösterdim orada? Adam üstte savaşıyor. Hisarlarda saldırı verecek hisarları saldıracak kaptanları yok. Bizim Türk loncaları böyle. Yani bir kişi öne çıkıyor. Hep o önde götürmek zorunda. Yandan işte sağ gol olayım, sol gol olayım, şöyle yardımda bulunayım diyen adamlar az. Bir bakıyorsun millet şeyde yabancı loncalarda oynuyor. Evet, Ulu loncasını biliyorum. Bir ara Ulu loncasında belki video da çekmiş olabiliriz. Komutan Logar.
Nick olarak duydum herhalde. Komutan Logar'ı. İyi kaptandı diyor. Rio sen şu an oynamıyor musun oyunu? Bak şeyden işte böyle eski oyuncuların önüne falan da düşebiliyor arkadaşlar. Böyle videolarımız falan yayınlıyoruz ediyoruz. İlla ki zamanında eli kolu dokunmuş, yanından geçmiş falan filan olanlara illa ki videolarımız gidiyor. Evet, ben bir arkadaşın kalesine giriyorum bazen demiş. Ya işte ister istemez bu şekilde gidiyor. Evet, arkadaşlar genel anlamda sohbet şöyle bir uzatsak zaten akıp gideceğiz yani. Biz dediğim gibi 11. yılımıza gideceğiz. Hangi konuyu açarsak açalım böyle bizim için günlerce, aylarca konuşuruz. Muhabbet devam eder. Sık sık yayın yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hani yayını niye yapıyorum? Hani sizlerle sohbet muhabbet edelim. Birebir de sizleri oyun anlamda tanıyayım. Mesela Sig olsun, Servet olsun, Halil olsun, işte Muhammed olsun, geçen karesine baktığımız falan bu gibi bu şekilde oyuncuları nerede oynuyorlar, ne yapıyorlar, nerede ne var gibisine milleti e, daha yakından bu şekilde tanıyabiliyoruz. Onlar için de ayrıyeten buralarda iz bırakmış oluyorlar. Gerçekten adam iz bırakıyor. Adam bizim mesela eskiye baktığımızda izimiz yok. Biz paladin olduk, baron olduk. İşte ne bileyim İmparatorluk Savaşı'nda üstlere solo vurduk ya. İmparatorluk Savaşlarında, Baron Savaşlarında eskiden üste solo vuruluyordu. Solo vurduk, şöyle olduk, böyle olduk. Bir Gamers diye program vardı eskiden. Onda mesela şeyler vardı. Fotoğraflarımız falan vardı. Üste solo vururken falan. Uygulama kapandı. Uygulama kapandı gitti. Örnek mesela bir yerde bir şeyimiz vardı. Ondan sonra da atıyorum o vurduklarımız gitti. Şöyle oldu, böyle oldu. Bak adamların hepsine değiniyoruz. Nerede hangi loncada oynuyorlar? Hangi loncada oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Güzelce bu şekilde takılalım istiyorum. Benim kaleye ne zaman bakıyorsun? Senin kaleye daha ne bakacağız? Dışarıdan kaç kere baktık. Ekipmanın falan filan doğru düzgün ilerletiyorsun zaten. Eskiden Psycho Uluday'dı. Evet Psycho'yu herhalde hatırlıyorum. Eskilerden o da bıraktı oyunu o da. Evet. Evet. Şimdi benden mesela KVK savaşı istiyorlar, şöyle istiyorlar. KVK savaşlarında ben ilk onlarda benim ismim geçiyordu. Dünya genelinde. Benim şeylerim vardı, fotoğraflarım vardı, alıyordum fotoğraf olarak. Arkadaş hepsi kayboldu gitti ya. Ya şimdi Teknodrom namı şöyle ya. İsme cisme ben takılmıyorum. Çok kalede oynadım. Tamam mı? Neydi? Önceden 14 TL'ydi paket fiyatlar falan diyor. İsim falan filan aslında o kadar şey değil. İsmin arkasındaki adam önemli. Ne yaptığı önemli. Ne öğütlediği önemli. Ne söylediği önemli. Ya bu gibi şeyler aslında önemli olan şeyler. Öteki türlü hani isim varmış, şöyleymiş, böyleymiş, şunu yapmış. Aslında bunlar bir geri planda kalan şeyler. Bu şekilde kısaca söyleyebilirim. Yoksa biz de işte nam peşinde koşmaya devam ediyor olsaydık şu an işte
Biz de Baron için koşuyorduk. Paladinlere gidiyorduk. Aile loncalarına katılıyor olurduk. Bize çok teklif geldi. Kabul etmedim. Aile loncaları falan filan. Gerçekten teklifler geldi. İşte dediğin gibi o zaman atıyorum adam beni çağırıyor. Kendi krallığında en az 7-8 loncalar çağırıyor. Çağırıyor o şekilde diyor ki işte sıraya girelim. Sen baron ol, şöyle ol, böyle ol. Ya ihtiyaç yok ya. Benim ihtiyacım yok yani. Bir de mesela hedef çıkıyor ben loncamdaki kaptanlara bırakıyorum. Diyorum ki ya adamlar vursun. Eskiden şey oluyordu mesela hedef vurmaktan ya bana 70. Yani böyle istesem 100 adamı askeri yakayım. Yani böyle neredeyse heyecanlandırmayacak derecede şey yapıyorum. Kaptanlara atıyorum. Önceden mesela videolar çekiyordum. Videolar çekerken eski videolarımda var mesela adamın şeyine e, adamın mesela şeyini e, kaptanıma veriyorum mesela. Diyorum ki sen hadi sıfırla. Adam sıfırlamasını yapıyor. Ben de içtimaları bizimkileri doldursun diye asker atmıyorum. Nedir ki yer kaplamayayım diye. Ondan sonra e, o şekilde birkaç tane video atmışım. Bu sefer millet diyor ki ya rapor nerede? Arkadaş hani ben bıkkınlıktan millet oynasın diye atmıyorum. Videoda göstermişim. Rapor yok. O şekilde biraz bizim için hani bu kanal muhabbeti olsun, millete yardımcı olayım muhabbetine döndürmesem işi ben de arkadaşlar büyük olasılıkla ben gitmiştim. Halil hediye kodu vermişsin de o şeydir ya büyük olasılıkla yazdığına göre hani geçici kod falan olabilir. Ya illa ki o saatten sonra zaten servet. Yani kimin umurunda? M Kaba, Kaptan Oku nasıl? M Kaba'nın kalesini Kaptan Ekoma aldı mı diye sor. Onu mu soruyorsun? Yok, Kaptan Eko yabancı bir adama sattı kalesini. Kaptan Eko Arap birine sattı. Onun ismi de şey oldu. E, Abu Muhammed mi ne? Böyle bir şey yazdı nickine. O şekilde adam oynuyor. Zaten İmparator Kalesi. Bilmiyorum belki de. Ama MKB'da sanki önceden de Kaptan Kale vardı. Evet. Bugün bir takipçim yazdı. Yeni bulmuş herhalde beni. Ta 70. Krallıkta SZ loncasıyla savaşıyorduk. 70. Krallıkta. Şu an 2000 küsurun üstünde krallıklar. Düşünün 70. Krallıkta savaşmışız. Artık bilmiyorum oraya da kaçıncı göçtü, nasıldı falan. Adam selam göndermiş. Ben senin loncandaydım o sıralar falan filan demiş. Ben dedim bak abi bizi nasıl bulmuş ya, nasıl hatırlıyor dedim ya. Evet arkadaşlar ben yavaştan kaçar. Ee, Bayağı 1,5 saat yayın yapmışız zaten.
Alttan girdik, üstten çıktık zaten. Her şeye değindik. Sadece evet, Real. Onun videosunu çekmiştik. Bilmiyorum Baron oldu mu onu takip etmedim. Ama onun orada şey var mesela. Baronizm. Evet, yarın da açabilirim gibi düşünüyorum. Bilmiyorum, bakalım. Şimdi yayın açtığımızda da bu sefer normal attığımız videolar bir geri planda oluyor. Evet, haberimiz olmadı. Şey yapsaydı, atıyorum mesela e, Maniaç TR hani söyleseydi falan filan belki onun videosunu ayarlardık. Bayağıdır haberleşmiyoruz onunla da. Ama yine iyi takip ediyorsun Real. Hani oyunda geri planda duruyorsun ama yine her şeyden haberdarsın. Evet. Ya Türk kaptanlar olsun. Sadece egolu olmasınlar. Ha, gereği yok. Ben mesela e, bazen eleştiri yapıyoruz. Millet de bizi eleştiriyor. Ya işte Türkiye vurabilir yapıyorlar. Ama ben çoğu insanı görmüşümdür ki kaleleri küçükken ya bunlar bize niye saldırıyor diyorlardı. Mesela bizim koruduklarımız da oluyordu o zaman. Kaç tane lonca geldi bizim krallığa, işte Türkler bize saldırıyor diye. Bizim krallığa geliyorlardı, bize sığınıyorlardı. Onları koruyorduk. Sonra bir bakıyorum mesela zaman geçiyor, tarih akıyor. Ondan sonra o bizi yakıyorlar, bizi şunlar saldırıyorlar falan filan diyenler şimdi kale fiyatları düşüyor. Düzgün kale alanlar oluyor zaman geçtikçe falan. Bir bakıyorsun adam gidiyor bu sefer küçük Türkleri falan filan yakıyor. Onlarla ilgili haberler çıkmaya başlıyor. Kulağımıza geliyor. Ondan sonra kenardan diyorum ki ya bak zamanında işte ya bunlar bizi niye yakıyor, niye işte şöyle oluyor falan filan diyen insanlar bile büyüdüklerinde, geliştiklerinde, bir şeylere sahip olduklarında bir bakıyorsun ki her şeyi bozuluyor. Karakterlere kalmıyor yani belli bir yerden sonra. Ha, demesen, yandığında bunu demesen, tamam mı? Olabilir. Sen küçükken de yanarken şunu diyebilsen mesela, olabilir ya Türk mü saldırıyor? Bir daha yaksın. 10 kez yaksın. Dese, büyüdüğünde de milleti yakıyor olsa tamam mı? Ya beni de küçüklükte millet yaktı ben sesimi etmedim. Dediğinde adama diyebiliyorsun. Ya tamam adam doğru düzgün düşüncede küçükken onu da yaktılar falan filan diyebiliyorsun ama küçükken işte millete sığınıp milletten yardım isteyip böyle bir şeye uğrayıp sonra büyüdüğünde de milleti ezmeye çalıştığı zaman diyorsun ki arkadaş bu ne ayak ya? Arkadaşlar ben kaçıyorum. Konu konuyu alıyor gidiyor. Dediğim gibi sohbet muhabbet akıyor. Bu şekilde gidiyor. Evet, yayınımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bana biraz hani şey geliyor, garip geliyor ya. Ben önceden mesela video çekerken de şey yapıyordum, çekeyim diye kalıyordum. Ya da millete ya beğeni atın şöyle edin falan filan demekte biraz şey kalıyorum sanki utanç meselesiymiş gibi falan filan ya oluyor. Ama arkadaşlar beğenme beğeniyle artıyor mesela. E,
Milletin önüne bu şekilde geçiyor gidiyor. Beğeniyor, paylaşıyor. Ne bileyim YouTube bu şekilde ayarlamış yani. Sosyal medya artık bu şekilde. Sonuçta bir de beğen altınca da para vermiş olmuyor ya. Bak mesela muhabbet ediyoruz. Halil loncasında paylaşmamış. Tink loncasında paylaşmamış. Arkasından Servet loncasında paylaşmamış. Canlı yayını örnek paylaşsan bir bakacaksın ki buradaki elemanlar millet artmış. Elemanlar artmış. Bu sefer kalabalık bir sohbet akışı böyle olacak. Millet birbirini daha iyi şey yapacak. Mustafa geç kaldım Mustafa. Aleykümselam. Tam senden Ejder Arana için şey alacaktık. Savaşlar falan filan. O da artık kaçırdın. Kapatıyoruz artık. Dükkan kapanıyor. Şeyde Sink demiş ki vallahi ben paylaşıyorum loncada. Ne demiş? Ben paylaşıyorum da kimse bakmıyor. Halil de demiş ki vallahi benim loncamda hep yabancı var. Yeni imparator sahibi de Türk. Kim? Bizimkiler karanlık yuva yapıyorlar. Kim ki? Kao kim? İsmini biliyor musun? Ya şimdi zaten nasıl diyeyim sana? Ya şu zamanda zaten çok çok kale var Türklerin full olan. Adam fulllemiş kaleleri yani ona yapacak bir şey yok. İlla ki olurlar. Aile loncasına giriyor, yabancı loncaya giriyor. Adam zaten kalesine bakıyorlar. Yabancılar onlara yalvarıyor bu sefer. Hani bizim loncada ol. Yeter ki biz seni imparator da yaparız diyorlar. Adamı alıyorlar. Botlarını kullandırıyorlar. Bir şeyler ediyorlar. Yardımcı oluyorlar. Bir bakıyorsun ki sıra adama geliyor. Adam seni şey de yapıyor yani. İmparator da yapıyor. Ben şu zamanda şey yapmıyorum. Eskiden olsa derdim ki tamam millet ahım şahım şey yapıyor da şu an e, biraz daha garip bir durum. Evet. Türk imparator varmış. Onun hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Mustafa, madem arkadaşın desene bize yazsın. Mesela bana yazsın. Kalesini gösterelim imparator kalesini. Çünkü bir daha böyle bir şansı olmayacak. Yani hiç olmasa gösterelim bir izi kalsın. Ya, olabilir. İmparator olabilir arkadaşlar. Ee, ama şimdi oyunun zirvesinde yarın öteki gün oyunu bırakabilir. Her zaman böyle oyuna düşünün. Ee, maxlamışsın mesela. Her zaman böyle oyuna para yatırıp senelerce bu şekilde gitmez. Adam yarın öteki gün duraksayacak. Bak Kaptan Eko şu an bir duraklama döneminden geçiyor. Söyle eğer arkadaşınsa aynen. Servet de demiş bak biz de İmparator Kaleli ayrıntılı görmüş oluruz demiş. Söyle girip bakalım yani biz buradayız. Millete gösterelim imparator olduğunu. Evet. Ali demiş ki 7 kişine Lords Mobile TR'den hiç destek görmüyor. Şimdi Ali ya bu iş bunun için yapılmıyor. Yani ben bunu yaparken e, şunu her zaman söylüyorum. Adam
Bak videoları paylaşırken de öyle. Bak video mesela normal video paylaşırken iyi, iyi anlayın arkadaşlar. Hepinize söyleyeyim. Atıyorum video paylaşıyoruz, tamam mı? 10 dakikalık bir video. Adamın hiç mi zamanı yok? Bak adamın o akşam hiçbir zamanı yok. Ee, Akşam bakıyorsun Lonca'da online sabah 8'de gece 12'ye kadar ya da sabahlayan Türkler çok. Bak sessiz sakin adam sabahlıyor. Arkadaş her gün bir kanala girip bu adam ne paylaşmış, neden bahsetmiş, yarın öteki gün adamı bulamayız, bizim için çabalıyor diyen oyuncu çıkmıyor. Oyunda boş boş oturuyor. Oyunda boş boş oturuyor. Etkinliği takip etmiyor ya. Bak kaç tanesine ben denk geldim. Adam tahmin etkinliği var ya. Dünya Kupası etkinliklerini. Bak kendi loncamdan da oldu. Diyorum ki arkadaş sen kime tahminde bulundun? Ne tahmini ya diyor. Ben de zannettim ki diyor siz iddia falan oynuyorsunuz diyor. Lan arkadaş etkinliği kaç gün önceden mesela diyelim ki göstermişim, tanıtmışım. Diyorum ki bak şuna oynanır, şöyle edilir falan. İzlese etse hani bir şeyler katkısı olacak kendisine. Adam onu kendisine bile bunu kabul etmiyor. Ama bir bakıyorum ki adam oyunda duruyor. Ha, bota bağlı olduğundan değil ha. Biliyor musun adamın o kalesi botta değil. Adam beklemeyi tercih ediyor. Oyunda bekliyor. Böylece bekliyor yani. Böyle boş boş bakıyor bir şeyler çıkar mı eder mi diye. Ama adam girip de 10 dakika ya ne paylaşılmış, adam çene patlatmış ama ne yapmış diye niyeyse bakmıyor. Yani çözülecek bir mevzu gibi görünmüyor. Ne desem boş. Ya şimdi bir de şunu bahsedeyim. Mesela biz emek sarf ediyoruz. Değerimiz yok. Karşılaştırma yapınca. Millet al satımda bak al satımda adam parasında pulunda bilmem neyinde falan. Herhalde onlar daha değerli. Ben arasındaki şeyi anlayamıyorum. Ya şimdi Servet ona da öyle baktığında diyorsun ki ben şimdi çabalıyorum arkadaş. Hani yarın öteki gün belki adamlar bizi bulamayacak. Bu sefer diyecekler ki bak arkamızdan şunu diyebilirler. Ee, Ya adam ne videolar yapmış ya. Bak kalitesizlikten değil ha. Videolarımızda kalitesizlik illa tamam. Tam profesyonel olamayabiliriz ama kalitesizlikten değil bu iş. Umursamazlar. Ya da bir Türk işte bunları yapıyor diye belki çekememezlik yapanlar falan da var. Tam olarak bilemiyorum. Ama böyle siz de görüyorsunuz. Kimseye buradaki muhabbetimizde şeyimizde falan filan herhangi bir yanlışımız yok. Bak sohbete girdik nasıl akıp gidiyoruz. Ama anlamlandıramıyorsun yani. Yarın öteki gün adam bulamaz. Bulamayabilir. Şu an mesela çabaladığımız eğer ki şey anlamına düşünürsek çabalamamız sanki böyle boşmuş gibi geliyor. Ama işte burada sohbete muhabbete katılan işte gelen destek veren 3-5 kişi de olsa e, çabalamam onlar için yani. Servet mesela senin için, Halil için, diğer arkadaşlar için, Uğra için mesela yeni katılan arkadaşlarımız var. Mustafa mesela zaman zaman gelir. Ama bazen bizim bilmediğimiz şeyleri ön planda tutup söyleyebilir. E, Ben de dönüyorum mesela katılıyorum ona. Niye? Adam bir bakıyorum Dav'da oynamış, oyuncuları biliyor, oradan oraya geçmiş yapıyor falan filan. Burada yorumlardan yola çıkabiliyoruz. Videoyu yaparken ona göre katkıda bulunabiliyoruz. Bak mesela fotoğraflar gösterdim. E, işte Facebook'la ilgili zararlar karşılandı diye. Onları mesela aynı şekilde böyle takipçilerimizden falan alıyoruz. Gibi gibi
şeyler arkadaşlar böyle pas olacak şeyler. Evet. Bak mesela Real demiş ki kaç kez Baron Paladin savaşlarını çektin kaç kere demiş. Ya çekiyorsun ediyorsun ama bu yani kitleyi anlamlandıramıyor. Evet, yarın büyük gün 2MG Dav ve Dav'ın savaşı var. Aynen yayınlayabiliriz. Doğru söylüyorsun. Yarın büyük ihtimal 21'de onun savaşı var. Olabilir. Güzel bir savaş çıkacaktır diye düşünüyorum. Zaten onlar normalde de herhalde aynı krallıkta mı ne bir savaş muhabbeti dönmüş onların. Orada da birbirlerini yiyeceklerdir. Servet, sen bana soruyordun. Geçen söyledim. Bilmiyorum. Şey yaptın mı? Gördün mü? Ya da duydun mu? Rimalar 7 Davı krallıkta demiş. Allah Allah. Şimdi şöyle. Rimaların yani 2MG bota bağlı. Evet. Bak mesela Beytullah hoş geldin. Bakın arkadaşlar Beytullah mesela uzun zamandır Lords Mobile'de. Bak bildiğim tanıdığım arkadaş. Diyor ki eskiden bu şekilde ulaşabilirlik yoktu bizde. Biz neler yaşadık sabahlara kadar kimlere destek verdik bildiğimiz kadar. Bu şekilde sunmuş olduğun emeğin hakkı bu olmamalıydı. Üzülüyor insan demiş. Bak gerçekten eskiden yoktu. Yani yoktu. Eskiden hem o yoktu hem mesela kale bulamıyordun. Tamam mı? Alım satımda falan filan bile yok. Çok sıkışık durumlar vardı. Kimseye bir şey soramıyordun. Kaleleri yiyemiyorduk. Kimden yardım alacağını bilemiyordun. Nasıl saldıracağını bilemiyordun. Eskiden ta ilk başlarda mesela tek tip vuruyordu herkes. Çoğu kişi tek tip vuruyordu. Mix alsa bile karışık mix vuruyordu adam. Tek tip vurmaya çalışıyordu. Bir şekil oyunun gidişatı vardı. Böyle birine soru sorayım, yardımcı olsun falan filan muhabbeti dönmüyordu. 2MG'de Servet tekrar 2MG'yi söyleyeyim arada. 2MG'deki şeyler kaptanlar harici bot. Şurada 2MG'nin sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Eğer Dav loncasındaki kaptanlar fullse ve oyuncuları full botsuzsa 2MG'deki kaptanlar diyelim ki içtima açtılar, içeriye aldılar. İçeriye aldıktan sonra rakip vurduğunda içerideki azalan asker mesela Dav alamasa bile içeriği botlar hemen içeriği yenilemiyor. Bak orada sıkıntı var sadece. Botlar içeriği yenilemiyor gördüğüm kadarıyla. Sadece içtimaya asker atıyorlar. Bu şekilde döndüğünde Dav bir bakıma orada işi rekabete dönüştürebilir. Onun için diyorum ki e, hani o savaştan geri kalın. Yani ona oynamayın diyorum. Mustafa ne diyorsun bu konuda? Beytullah ne diyorsunuz mesela? Bu 2MG yani botlar dediğim gibi içtimaya katılıyor. Ama Hisar'a askere atmıyor. Davluncası içtimaya normal oyuncular asker atıyor. İçeriği normal oyuncular dolduruyor falan filan derken. Evet ikisinde de iyi kaptanlar var. Doğru.
Evet, çekişmeli yani diyoruz ya, oynanmaz. Patlatır yani, iki tarafta insanı patlatabilir. Beytullah demiş ki Dav kaptanlarını bir yakalayamadım bir türlü. 2 MG şu an avantajlı. Mustafa biliyor kaptanları. O öngörü yapsın. Bayağı inceledim ama sürpriz bir lonca. Evet, şimdi bak Mustafa ne kadar önemli sohbetimiz, chatimiz için. Adam içeriden şeyi çözüyor ya. Oyuncuları falan çözüyor. Diyor ki şunlar bir tarafta falan diye. Evet, savaşın sonucu belli olmaz diyorum ya arkadaşlar. Sadece 2 MG'de bir eksi durum var. O botlardan dolayı. Her şey işte hemen asker gönderdim olayıyla değil. İçerideki asker azalınca botlar asker atamayacak durumda. Sadece içtima dolduruyorlar. Bakalım savaşta bunun yarar zarar olduğunu göreceğiz. Daha yeni Muhammed'imi gördüm. Muhammed aleykümselam, hoş geldin. Domun kaleye Oleg bakıyor. Evet, Oleg bakıyor sanırım. Buna niye hiç gitmiyoruz ya? Şunu bir de tutalım. Ha, ben oynamayacağım. 2 MG'li Dao oynamayacağım. O savaşa bir tahminde bulunmayacağım kendim oynarken. Ha, daha kolay bir şey seçilir. Mesela ok loncası var. Dolar ok diye. Ee, O oynanabilir. Kimle oynuyordu bilmiyorum da. Ee, Yine bir bakacağım. Belki de o oynanabilir. Evet, bir dakika. Ee, Şöyle o zaman ben bir göz gezdireyim. Madem sohbet bizi bırakmıyor kapatmaya. Durun bir bakayım arkadaşlar. Ben size o zaman e, bakayım size şey verebiliyor muyum? Bak, bir de 2 MG savaşı var. Bu es geçilmeli. 2 de bir de arkadaşlar kaç tanesine oynanabiliyor tahminde biliyorsunuz mu? EGC ile GXD'nin savaşı varmış. 3 tane var mesela. Böyle bakmadan. SGR loncası N1G'yi alabilir mi acaba? SGR loncası N1G'yi. Ne diyorsunuz? Sanki alabilir gibi. SGR loncasında şeyler de var arkadaşlar. Artist var.
Ee, Türklerden artist var. Kalesi neredeyse full. Ömer var. Neredeyse kalesi full. Yani belki alabilir. Bak N1G mesela en son savaşı RV loncasıylaydı. RV loncasını neredeyse oynatmadı. SGR loncası N1'i alır mı? Bence sanki alır gibi. Ona oynanabilir. Şöyle bakayım bir dörde. Evet. Kick loncası ile ok loncası. Şimdi sizin dediğiniz Rus şey var. Neydi o ya? Kick loncasında aslında güçlü kaptan kaleler var da büyük olasılıkla ok loncası savaşa alır. Dolar ok işaretli. Bence alır. Dolar ok loncası kick loncasına yani X loncasını bence alır. Bak yine iki tane tahminde bulundum sizlere arkadaşlar. Şöyle 5'e bakayım mı? P4K savaşı var. Bunlar şeye bakayım. CBC. Şimdi tek tek bakmam lazım onlara. Onun için ayrıştıramıyorum. VR loncasıyla KDM demiş. Geçen biri sanki VR'ye mi oynayın diyordu. Ne diyordu? Java loncasıyla B loncası. Evet. İki tane ben söyledim arkadaşlar. Büyük olasılıkla kick loncası dolar ok loncasına yenilir gibime geliyor. Yenilecektir. Yani dolar ok olan loncaya oynayabilirsiniz. Onun haricinde de SGR loncası büyük olasılıkla alacaktır diyebilirim. Evet, büyük olasılıkla Mustafa diyordu VR loncasına oynayın diye. Tamam mı Servet? Verdim bak iki tane. O ikisini oyna. Artık zaten kaybedersek ikimiz aynı anda kaybederiz. Ya sorma. Bir öncekini ben unutmuşum ya. Ben de bir öncekini unuttum. Evet. Arkadaşlar ben yavaştan artık kaçar. Umarız inşallah en yakın zamanda yine canlı yayın yaparız. Her gün kanalımızı kontrol etmeyi unutmayın. Her gün buralardayız. Sizlere bilgi vermek amaçlı buradayız. Yani zaten oyuna devam ediyorsak bu yönden dolayı devam ettik. Bu şekilde gelin arkadaşlar. Yorumunuz, beğeniniz illaki olsun.
Videolar o şekilde destekleniyor. Evet. Bu şekilde. Overlord Selim, Real, eee, her zaman bekliyoruz. Gelin konuşmaya dahil olun. Çekinecek bir durum yok. Evet, yarın 2 MG ile Dav loncasını büyük olasılıkta canlı yayında yayınlayalım. Dediğiniz gibi. Bir şey çıkmazsa, bir işimiz olmazsa buradayım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.